Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Göl bezelyesi ya da Latince adıyla Swansona formosa, baklagiller yani Fabaceae ailesinin bir üyesi olan start bezelyesi olarak da bilinen Avustralya kıtasına özgü kısa ömürlü ve çiçekli bir bitki türüdür. Bitki Haziran'dan Ekim'e dek ilginç ve hoş görünümlü çiçeklerini sergiler. Bitkinin alt türleri genellikle kısa boylu olsa da 2 metreye ulaşabilen türleri de bulunmaktadır. Bitki 17. yüzyılın sonlarında William Dampier tarafından Avustralya'nın kuzeybatısındaki Dampier Yarımadası'na keşfedilmiş ve İngiltere'ye getirilmiştir. Keşfedildiği ilk günden bu yana birçok bitki ailesine dahil edilip çıkarıldıktan sonra nihayet 1990'lardan bu yana Joe Thompson tarafından yerleştirildiği Swansona ailesinin bir üyesi haline gelmiştir. Soyadı olan Formosa ise güzel biçimli ya da güzel görünümlü anlamına gelmektedir. Göl bezelyesinin Avustralya'nın kuzey ve doğusuna yaygın olarak kumlu tımlı topraklarda ve kurak alanlarda yetiştiği gözlemlenmiştir. Göl bezelyesinin çiçekleri kuşlar tarafından tozlaştırılır. Yetiştiği habitat nedeniyle bir çöl bitkisi olarak kabul edilen bitkinin kalın kabuklu tohumları seneler boyunca çimlenme yeteneklerini kaybetmezler. Hatta bitkiyi yetiştirenler bu tohumları ekmeden önce çimlenmeyi kolaylaştırmak için bu kabukları zımparayla inceltir ve sıcak suda bekletirler. Göl bezelyesi Güney Avustralya eyaletinin resmi çiçeği olarak kabul edilmiştir ve birçok kültür sanat faaliyetinde de konu olmuştur. Avustralya tarihinde kanlı savaşların yaşandığı alanlarda açan çöl bezelyelerinin şehitlerin kanından doğduğuna inanılmıştır. Bitki Avustralya yerli halkı olan aborjinlerin efsanelerinde de yer almaktadır. Bu efsanelerden biri olan Wimba Purlimil'in acıklı hikayesinde çöl bezelyesinden de söz edilir. Ve işte sıra şimdi de bu efsaneyi anlatmaya geldi. Efsaneye göre Wimba gökyüzünün tanrısı, Purlimil ise yeryüzünün tanrıçasıymış. Birbirlerini eş olarak seçen bu iki göksel varlık beraber seyahat ederek Avustralya kıtasının yeryüzü şekillerini ve doğasını oluşturmuşlar. Örneğin Wimba yerden bir avuç toprak alıp savurduğunda dağlar, vadiler ve nehirler oluşurmuş. Eşi Purlimil ise eşinin yarattığı bu yeryüzü şekillerini çeşitli hayvanlar ve bitkilerle doldurarak güzelleştirilmiş. İşte bu bitkilerden biri de çöl bezelyesiymiş. Bir gün bir konuda anlaşmazlığa düşen karı koca kavga etmeye başlamışlar. Aniden öfkelenen Wimba eşine bir avuç toprak savurunca Purlimil çarpmanın şiddetiyle düşüp oracıkta can vermiş. Wimba yaptığından bin pişman olmuş ama her ne kadar bir tanrı da olsa ölen eşini hayata döndürmeyi başaramamış. Tanrı'nın o günden sonra eşi için döktüğü acı dolu gözyaşları ise nehirleri ve gölleri doldurmuş. Efsaneye göre tanrıçanın düştüğü yerde açılan çukur ise Avustralya'nın güneydoğusunda yer alan Cargiligo Gölü'nü oluşturmuş. Bu efsane aslında sadece Avustralya'nın yeryüzü şekillerinin nasıl oluştuğunu anlatmakla kalmıyor. Öfke ve şiddetin yol açtığı yıkımın sonuçlarına dair bir ahlak dersi de veriyor. Sizce efsanenin doğduğu Wiradjuri yerli toplumunda böylesi bir hikayeyle büyüyen bir erkek çocuğu gelecekteki eşine şiddet gösterebilir mi? Tarihini, kültürel değerlerini, vatanının doğasını ve coğrafi şekillerini bile hikayelerle korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışan bir toplum ilkel kabul edilebilir mi? Bence hayır. Peki ya sizce? Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.